Yarın dolar ve altın tutan arkadaşlarımız için büyük bir gün. Yarın neden büyük bir gün? Şimdi bu konuya da gireceğim. Çünkü yarın arkadaşlar uzun zamandır beklenen FED faiz kararları açıklanacak. Bu FED faiz kararları neden önemli? Altın yatırımcısı ve dolar yatırımcısı için FED'in faiz arttırması, faizi sabit tutması veya faizlerde indirime gitmesi ne anlam taşır? Bununla ilgili kritik rakamları yine bu videomuz içerisinde sizlerle birlikte değerlendireceğiz sevgili dostlarım. Ben videoya geçmeden önce sizler de kanalıma bir beğeni atarsanız beni çok memnun edersiniz. Öncelikle arkadaşlar 14 Haziran Çarşamba günü saat 21.00'da açıklanacak piyasaların beklentisi FED'in faiz kararını sabit bırakacağı yönünde. Yani piyasalar FED faizi sabit bırakacak şeklinde bir beklenti içerisinde. ABD'de tüfe Mayıs ayı verileri açıklandı. Bu da ABD'de özellikle tüfe Mayıs ayında %0,1 ile arkadaşlar beklentilerin altında kaldı. O da %0,2'lik beklenti vardı ve %0,1'lik bir artış görüldü. Yıllıkta gene tüfeğe baktığımız zaman %4'e gerilediğini görüyoruz. Çekirdek tüfe de arkadaşlar gene %0,4 ile beklentilere paralel olarak gerçekleşti. Tüm bu gelişmelere baktığımız zaman da özellikle arkadaşlar FED'in faiz arttırmayacağı ve faizleri sabit bırakacağı yönündeki beklentiler hız kazanmış durumda. Konuyla ilgili olarak Moody's Baş Ekonomistinin de yapmış olduğu değerlendirmeler mevcut. O da Mart ayını vuran bankacılık krizinin arkadaşlar özellikle ekonomik yansımalarını değerlendirmek için FED'in faiz arttırımlarını durdurma niyetinde olduğunu bildirmiş. Ve bizler bu durumda FED faizleri sabit bırakırsa ne olur? Öncelikle buna bir değinelim. FED faizleri sabit bırakırsa arkadaşlar burada biz özellikle ons bazlı altın ve gümüş tarafında yukarı yönlü hareketler görürüz. Öncelikle şurada bir 1941 destek bölgemiz var. Şu an itibariyle iyi çalışmış bir bölge ve bunun altında da 1920 dolar seviyesinden geçen iki önemli kritik destek bölgemiz var. 1920 dolar destek bölgemiz bizim için önemli. Çünkü buradaki 1920 dolar seviyesi yükselen trendin geçtiği bölge. Bu trendin altında bir kırılım olmadıkça ons altın tarafında özellikle aşağı yönlü bir hareket değil, yukarı yönlü bir hareket beklentisi içerisinde oluruz. Altın yatırımcısının özellikle ons altın tarafında beklediği Powell'ın ağzından çıkacak olan açıklamalar. Şimdi FED faizleri sabit bırakır ise arkadaşlar burada altının ons tarafında ben yukarı yönlü bir hareket olacağını düşünüyorum ilk etapta. Bu yukarı yönlü hareket 1980 dolar bölgesi ve 2002 dolar bölgesine doğru, şuradaki 2002 dolar bölgesine doğru ilk etapta bir yukarı yönlü hareket getireceği yönündeki beklentim var. Ta ki Powell'ın yapacağı açıklamalar, o da 21-30 civarlarında Powell'ın yapacağı açıklamalar önemli olacak. Eğer ki Powell bu basın açıklamasında bizler bu faiz kararında sabit bıraktık, bundan sonraki dönemler içerisinde de gene bakacağız. Yani bir güvercin tutumlu bir konuşma yapar ise bundan sonraki duruma da bakacağız. Enflasyonda şu an için bir iyileşme olayı içerisine girilmiş durumda. Önümüzdeki günlerde de FED veriler doğrultusunda faiz arttırıp arttırmayacağı yönündeki düşüncelerini bildirecektir şeklinde. Yani faiz arttıracağım yönündeki bir konuya girmediği, güvercin tutumunu devam ettirdiği sürece bu sefer biz ons altında arkadaşlar 2100 dolar seviyesine doğru buradaki hareketin yukarı yönlü devam edeceğini söyleyebiliriz ilk etapta. FED eğer ki faiz indirimine giderse arkadaşlar, FED faizleri indiriyorum kararını ve açıklamasında bulunursa işte o zaman ons altın tarafında hızlı bir şekilde ilk etapta arkadaşlar 2100 dolar seviyesine doğru hızlı bir yükseliş görürüz. Buradan bir miktar kar satışları gelse de altındaki yükseliş durmaz ve şu 2280 dolarlar civarına doğru buradaki fiyatlamayı yapmaya başlar. Bakın şurada takip ettiğimiz fiyatlamamız var. Ons altın 2280 dolara kadar bu sefer durmaz arkadaşlar. Bu yükselişini devam ettirir. O yüzden FED'in faiz indirim kararı açıklaması altın yatırımcısı için çok önemli. Hareketlerin hızlı bir şekilde yukarı yönlü uçmasına sebebiyet verebilir. Peki FED beklenildiği gibi faiz sabit bırakma veya faizleri indirme yönünde bir karar değil de faizleri yükseltme yönünde bir karar alır ise bizler hangi seviyeleri beklemeliyiz ve şahin bir konuşmada gelir ise bakın ilk etapta şu 1920 dolar seviyesine kadar altının ons tarafında aşağı yönde bir hareket izleriz arkadaşlar. İşte o zaman bu destek çok önemli olacak. Bu destek üzerinde altının onsu tutunabilecek mi yoksa tutunamayacak mı? Tutunamaz
burayı da aşağı yönlü kırar ise arkadaşlar bizler gene 1880 dolar civarına doğru buradaki hareketin devam ettiğini izleriz. O yüzden yarınki gün önemli. Altın yatırımcısı ve dolar yatırımcısı için önemli bir gün olacak. Dikkatli bir şekilde takip edilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Dolar tarafına bakalım hemen. Fed'in faiz arttırımları dolar tarafında ne gibi bir etki yapabilir? Bunun için ilk etapta bir dolar endeksine bakalım. Ondan sonra da dolar Türk lirası tarafına sizlerle birlikte geçiş yapalım. Dolar endeksi tarafına baktığımız zaman arkadaşlar dolar endeksinde şurada takip ettiğimiz bir tepemiz mevcuttu. Bu tepenin altında şu an için baktığımız zaman hareketler gerçekleşiyor. Fed'in faiz arttırma kararı vermesi durumunda buradaki aşağı yönlü hareket ilk etapta yukarı yönlü hareket edeceğinden dolayı bu da dolar endeksini de yukarı yönlü taşıyacaktır. Dolar endeksinin yukarı yönlü hareket etmesiyle birlikte biz de 105 dolar seviyesine, 105 puan seviyesine doğru ilk etapta şuradaki hareketi görürüz. Bakın 105 puan seviyesine doğru şuradaki hareketin tamamlandığını görürüz. Faiz indirimleri devam ederse de arkadaşlar buradaki 100 puan seviyesine doğru hareketlilik devam eder. Ve 100 puanla 105 puan seviyesi arasındaki bu sıkışıklık tekrardan dolar endeksi tarafında da devam edebilir. Faiz artışları geldiği zaman 105 puan önemli olacak. Eğer ki faiz artırımının ardından Powell sert bir konuşma, sert bir şekilde faiz artışlarına bizler devam edeceğiz şeklinde açıklamalarda gelir ise bir anda dolar endeksi 105'i de kırabilir ve 110 puan seviyesine doğru bu yükselişin şuradaki arkadaşlar V formasyonu yani W formasyonunun fiyatlamasını yapar. 110 puan seviyesine doğru yukarı yönlü hareketi dolar endeksinde sizlerle birlikte izlemeye devam ederiz. Bu da dolar Türk lirası tarafında bizim biliyorsunuz risklerimiz ayrı, fiyatlanmalarımız ayrı. Çünkü doları takip eden sevgili dostlarımız için 22 Haziran günü Merkez Bankası'nın faiz kararları da önemli olacak. O yüzden FED kararlarından dolar Türk lirası tarafı faiz arttırımı yönünde olur ise bizler burada bakın arkadaşlar o zaman şu 23 lira 70 kuruş seviyesinde bulunan direnci kırarız ve 25 TL'ye doğru güçlü bir şekilde buradaki hareketler bizim Merkez Bankası faiz kararına doğru yukarı yönlü tekrardan hareket eder ve 25 TL'lere doğru giden bir dolar Türk lirası sizlerle birlikte izleriz. FED faiz kararlarını sabit bırakırsa bizler gene 23.70 ve 23 TL aralığında standart bir dolar kuru sizlerle birlikte izleriz. Bu aralıkta hareketlerine devam eden bir dolar Türk lirası bizlerle beraber takip ederiz. FED faiz indirimine gider ise arkadaşlar bunu açıklar ise dolar Türk lirası tarafında ben gene fazla aşağı yönlü hareket beklemem. Gene 23.70 ile arkadaşlar 23 TL arasında ilk etapta bir fiyatlama olayı dolar Türk lirası tarafında da izleyebiliriz. Çünkü dolar Türk lirası tarafında FED faiz kararından çok Merkez Bankası'nın alacağı faiz kararları önemli olacak. Bu konuyla ilgili de bir video sizlerle birlikte yapacağız. Fakat ilk etapta Fed'i değerlendirelim istedim. Fed'in dışında kafanızı karıştıracak bir tutuma girmeyelim. Fed'in alacağı kararlar dolar Türk lirası tarafından fazla etkili olmayacaktır. Dediğim gibi daha çok ons bazlı altın ve ons bazlı gümüş takip eden sevgili yatırımcılarımız için önemli kararlar olacaktır diye düşünmekteyim. Gram altın tarafına hemen bakalım. Gram altındaki durumlar ne olabilir? Ons bazlı olarak geri çekilmeler yani FED faiz arttırma yönündeki kararlar alır ise bu 1400 TL civarına doğru bir geri çekilme gram altın tarafında görebiliriz. Fakat FED sabit bırakması yönündeki kararını açıklarsa ilk etapta bu yukarıdaki 1500 TL'den geçen gram altın fiyatı önemli olacaktır. Bu direncin kırılıp kırılmayacağı yakından takip edilecek. Eğer buradaki direnç kırılmazsa da arkadaşlar bizler 1450 ve 1500 TL civarı arasında bir hareketliliği gram altın tarafında sizlerle birlikte izleriz. O yüzden ons bazlı olarak dediğim gibi dolar Türk lirasının fazla geri çekilmemesinden dolayı altın tarafında da gram altın tarafında da fazla bir hareket beklentim olmaz. Ama bir faiz indirme kararı gelir ise bu sefer hem ons bazlı olarak hem de dolar Türk lirası kaynaklı olarak arkadaşlar 1500'deki kuvvetli direnç yukarı yönlü kırılır ve bu sefer ilk etapta bu 1600 TL civarına doğru hızlı sert bir hareket altının gram bacağında yani altın TL tarafında yukarı yönlü sert bir hareket izleriz ve zaman içerisinde buradaki hareketin de ons bazlı olarak 1800 TL'ler civarına doğru buradaki hareketi desteklemesini bekleyebiliriz. Kısacası ons altın tarafında duran arkadaşlarımızın dikkatli olması gereken bir gün olacaktır.
Forex ve Viyop'taki arkadaşlar önemli destek dirençleri takip etsinler. Volatilitesi yüksek olacak bir gün de diyebiliriz. Dikkatli olun. Ons bacağında olan arkadaşlar özellikle dikkatli olsunlar. Forex'te Viyop'ta işlem açan arkadaşlar. Bu kuvvetli destek ve direnç noktalarını iyi takip edin. Kırılamaması durumunda pozisyonlarınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. Tabi burada verdiğimiz kararlar hiçbir zaman yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Sizler de kendi kararlarınızı kendiniz almalısınız sevgili dostlarım. Evet, sizlerle Fed'i bir değerlendirdik. Fed'in yapacağı atraksiyonlar karşısında dolar ve altın, özellikle gram altında neler olabilir? Bunları değerlendirdik. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.